Evet, müze sanırım bugün hiç bitmeyecek. Bu müzede gezmeyi bitiremeyeceğiz sanırım. Hani gerçekten böyle bir müzeyi ziyaret edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum ya. Burayı acayip beğendim ya. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar burası tamamen altın kaplama. İnanın bana müzelerde çekim yapmak gerçekten kolay olmuyor. Çünkü hani müzelerde çekim yapmak gerçekten çok fazla emek isteyen bir şey. Ve ayrıca müzelerden özel izin almak da gerekiyor. Yani profesyonel bir çekim aletiyle kesinlikle video çekmenize izin vermiyorlar. Özel izin almanız lazım. Buradaki bütün odaların hepsi hani gerçekten de birbirinden de güzel. Bunun gerçekten ne olduğunu bilmiyorum ama tasarımı çok ilginçmiş. Üzerinde Çince bir şeyler yazıyor ama ne yazıyor bilmiyorum. Evet, müze sanırım bugün hiç bitmeyecek. Bu müzede gezmeyi bitiremeyeceğiz sanırım. Evet, burada halı görüyoruz. Bakalım ne halısıymış bu. Eğer yanlış anlamadıysam bu bir keşmir halısı arkadaşlar. Bakınız, eserlerin hepsi birbirinden ilginç ve birbirinden güzel. Yalnız size şunu söylemek istiyorum. Moskova'daki Devlet Tarih Müzesi'ni
Gezerken ben bu kadar çok yorulmamıştım. Bu müzeyi gezmek gerçekten de yorucu. Çünkü dünyanın en büyük müzelerinden bir tanesi. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Müzenin sergisi gerçekten çok çok geniş. Şu anda da bambaşka bir salondayız. Az önce bir tane görevli bu müzenin tam 22 kilometre olduğunu söyledi arkadaşlar. Hayal edebiliyor musunuz? 22 kilometre. Yani bu şu demek. Biz bu müzeyi bugün bitiremeyeceğiz. Bakın burada da 13-19. yüzyıllar arası Japon sanatı var. Evet, burada da bir samuray görüyoruz. Sen ne baba yiğit bir adammışsın be. Şu bıyıklara bak hey yavrum hey. Bakın burada da böyle bir samuray gördüm. Bıyıkları aynı. Looney Tunes'taki hani bir tane karakter var. Sam diye. Aynı onun bıyığına benziyor. Bakın burada da bu da heykellerini görüyorsunuz. Pardon, bu da büstlerini diyecektim.
Buradaki tabloları size görsel açıdan sıkıntı olur diye göstermedim şu an. Onu bilin. Oo, çok güzel portreler var ya. Вот, соответственно, Yani gerçekten hani 22 kilometre uzunluğunda bir sarayı nasıl yapmışlar? Akıl alır gibi değil ya. Akıl alır gibi değil. Evet, buradaki tablolarda size göstermeyeceğim çünkü eğer gösterirsem problem yaşarız. Evet, bakalım nereye geldik. официально сказала, что вот у нас скоро есть вообще почти во все рестораны зала, что Evet, burada Çar 1. Alexander'ın salonunu görüyorsunuz. Yani salona onun adı verilmiş. в тот момент умер. Там Александровская колонна и Bakın sanırım burada Çar 1. Petro'nun küçüklüğünü görüyorsunuz. Şu üstteki portrede. Evet, buradaki görselleri de göstermem sıkıntılı maalesef. Yani daha doğrusu tabloları. Bakın buradaki tablolarda inanılmaz derecede güzel yapmışlar. Çok güzel bir tablo gördüm ya. Baksanıza. Küçük bir tane oğlan çocuğu bir köpeği seviyor.
Evet, burada da Rusya'nın ünlü kraliçesi, Kraliçe 2. Katerina'yı görüyorsunuz. Hemen sol tarafta da Çar 1. Petro'nun bir büstü var. Daha doğrusu bir portresi var. Bakın buradan hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Burada da Denis Antoine Cholet'i görüyorsunuz. Kendisinin kim olduğunu ben de bilmiyorum. Şu an Kışlık Saray'dayız. Burasını az önce size göstermiştim. Burasının adı Aleksandrovski Zal, yani Alexander Salonu. Adını Çar 1. Alexander'dan alan bir salon burası. Ama sergilerde onu gerçekten çok şaşırtıcı derecede hem ince işçilik var hem de devasa bazı mesela sergiler. Mesela şu an bir tanesini görüyorsunuz. Bu gerçekten çok büyük bir şey. Çok büyük. Nasıl yediler? Sahibi süper şöyle. Bakın. Hani gerçekten böyle bir müzeyi ziyaret edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum ya. Bakın şu orta kısımdaki benim daha da çok ilgimi çekti. Neden? İşte mesela bakın çift başlı kartal. Çift başlı kartal aynı zamanda hem İmparatorluk dönemi Rusyası'nın hem de günümüzdeki Rusya Federasyonu'nun simgesi arkadaşlar. Bakın bunların ne olduğunu gerçekten hiç bilmiyorum ama bunlar çok ilginç, çok güzelmiş. Yani bakar mısınız, çok ince bir el işçiliği var. Çok detaylı yapılmış. Bakın burada da Çar Alexander'ı görüyorsunuz. Bu sanırım 2. Alexander'dı ama tam bilemiyorum arkadaşlar. Eğer bilenler varsa yorumlara lütfen yazsınlar. Oo, bakınız. Burayı acayip beğendim ya. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar burası tamamen altın kaplama. Bakın. Gerçekten inanılmaz derecede güzel ya. İnanılmaz derecede çok güzel. Bakın tavanı da göstermek istiyorum. Yani aydınlatmalarda bile bu ince el işçiliğini görebiliyorsunuz. Ünlü tarihçimiz İlber Ortaylı da mutlaka
bu müzenin görülmesi gerektiğini söylemişti. Evet. Şimdi sizi çok daha güzel bir yere götüreceğim buradan. Yani tam anlamıyla müthiş bir oda. Ve ilgi de bakın buraya çok yoğun. Müzenin bu kısmında müzenin diğer kısımlarında bu kadar bir yoğunluk görmemiştim. Bakın burası 1812 Vatanseverlik Savaşı'na adanan bir sergi. Peki nedir bu 1812 Vatanseverlik Savaşı? Hemen ondan da bahsedeyim. Arkadaşlar, Napolyon önderliğindeki Fransa 1812'de Rus İmparatorluğu'na saldırdı ve ilk başta da Moskova'nın işlerine kadar ele geçirmişti. Ancak daha sonradan mağlup oldu. Şimdi bu olaya Avrupa tarihinde Napolyon'un Rusya seferi olarak görebilirsiniz. Ancak Rus tarihinde bu 1812 Vatanseverlik Savaşı olarak geçer. Bakın inanılmaz derecede çok hoş. Arkadaşlar müzedeki bakın eserlerin çeşitliliğini görüyorsunuz. Yani bu müzenin gerçekten çok müthiş bir koleksiyonu var. Müthiş derecede büyük bir koleksiyonu var. Şimdi ben size her bir koleksiyonu tabii ki de anlatmıyorum. Çünkü her bir koleksiyon hakkında bilgi sahibi değilim. Ve dediğim gibi hani her bir eseri anlatmaya kalkarsam buna bir insanın ömrü yetmiyor. Yani ben de bir müzede ölmek istemiyorum arkadaşlar. Evet, yine mükemmel bir odaya geldik. İnanılmaz güzel ya. Hani böyle bir müzeyi size nasıl anlatabilirim gerçekten bilmiyorum. Bakın. Ve ayrıca şöyle söyleyeyim. Rus devletinin arkadaşlar gerçekten müzelerine bu derece önem ve değer vermesi benim hoşuma gitti. Bakalım burada ne oluyor.
Yalnız hazır buraya kadar gelmişken bakın size şu manzarayı göstermek istiyorum. İşte burası da arkadaşlar böyle güzel bir müze. Buraya geldiğinizde mutlaka etkileneceksiniz. Bunu size hani tüm samimiyetimle söylüyorum. Burası gerçekten çok etkileyici bir müze. Karşıda da bakın Petropavlovski Katedrali'ni görüyorsunuz. Сейчас мама вот встанет полку, отвернет свою. Смотри, Анатольевна, что не говорит. Да, нас тут все... Сейчас пойдем, да, вот так вот. Müze o kadar büyük ki hani müzeye nereden girip çıktığımı artık ben bile şaşırdım. Bakın inanılmaz derecede hoş bir müze. Bakın müzeyle alakalı şu bilgiyi de vereyim. Her gittiğiniz odanın üstünde bu şekilde oda numarası var. Şu an biz 212 numaralı odadayız. Eğer size bahsetmiş olduğum o haritadan alırsanız nerede olduğunuzu bilirsiniz ve kaybolmazsınız arkadaşlar. Bakalım ben girdiğim yeri bulabilecek miyim arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Полиция, что они тут заплатили? Ну, да. Bakın bu müzede gerçekten hani imparatorluğun ihtişamını görüyorsunuz. Ve bu ihtişam beni gerçekten büyüledi. Bakın. Yani tavanlarda bile farklı farklı, artık adına ne denir bilmiyorum, farklı farklı tablolar var. Девочка, иди сюда. Иди, Стась,
Oo, bakın bu da çok hoş bir sergi. Burada artık şövalye mi desem, asker mi desem onları görüyoruz. Bakın. İşte burası böylesine etkileyici ve hoş bir müze. Evet, size az önce göstermiş olduğum bu şeyler arkadaşlar şövalye. Bu salona girmem biraz sıkıntılı olabilir. Buradaki anıtları size elimden geldiği kadar göstereceğim. Yani en azından YouTube'dan engellenmeyecek kadar göstereceğim arkadaşlar. Evet, şimdi müzeden çıktım. Peki siz bu müze hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere.